Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda Variable Contour komutundan bahsedeceğim. 5 eksen operasyonundan Variable Contour operasyonu ile bu minimizin şu O-ring kanalını açacağız. Bunu göstermemdeki amaç bazı 5 eksen operasyonlarında düz takım tanıtamıyoruz. Ama bu komut sayesinde düz takım yani veya radius takım tanıtaraktan 5 eksen operasyonu yapabileceğiz. Komuta geçmeden önce bir parçamıza merkez atayalım. Örneğin bu düzeyin merkez sıfırım olsun. Sıfırımda çapımın en uç noktası. Çakıştırma işlemini yapıyorum. Evet. Program yapmaya hazır. Workspace'e sağ tıklayıp Insert Operasyon diyerek ve kategoriler bölümünden Mil Multi Axis kategorisi içerisinde bulunan Variable Contour komuta bir kez daha okeyleyip bu kısma gelmesini sağlıyorum. Main menüsünden Tool kısmı içerisinde Mil seçeneği ile örneğin düz 2 ve 0.5 hatta düz 2 ve 0.5 tanıtayım. Çünkü genişliğimiz 2.5. Enter. Takım çapım 2. Uç radiusum 0.5. Bir numaraya bağlayacağım. Aşım 1. Ve onayladım. Space Part kısmından parçamı seçtim. Space Floor kat araya kısmından keseceğim yüzeyi seçiyorum. Diğer yüzeyleri seçmiyorum arkadaşlar. Sapıtma işlemi yapıyor. Aslında seçip göstereyim. Ondan sonra iptal ederiz. Surface araya kısmından ise keseceğim yüzeyin formu seçiyorum. Atıyorum burası ise bu formu seçiyorum. Bu kısmı yapacağımız için bu formu seçtim ve sadece bir kez seçme hakkı veriyor. İkincisi için hata veriyor arkadaşlar. Onayladım. Bu kısım ellemiyoruz. Drive Setting kısmından metodumu helical yapıyorum. Takım yolunu maksimum 10 olacak şekilde ayarlamasını sağlıyorum. Onayladım. Geometri kısmından şu an için bir şey seçmiyorum. Main menüsü içerisinde bulunan Projection Vector kısmı içerisinde Normal to Drive seçiyorum. Drive'ımı normaline göre hareket etmesini söylüyorum. Ve Axis kısmından ise Normal to Drive diyorum. Kısmındaki ayarları da elemiyorum arkadaşlar. Giriş çıkışımı da Smooth yapsın diyorum. Yani kendisi belirlesin. Devir ilerleme kısmından örnek bir devir ilerleme verelim. Ve hesaplatalım. Sağlıyor. İstediğimiz hareketi sağlıyor arkadaşlar. Yalnız görmüş olduğunuz gibi iç kısmına giriş yapmıyor. Onun sebebi geometri main kısmından duvarları seçmemizden kaynaklı. Bunu iptal ediyorum. Ve tekrardan onayladım. Hesaplat diyorum ve istediğimiz takım yolu oldu. Yalnız buranın derinlik ölçüsü 1,5 mm 1.52 ve ben şu an 1,5 mm'yi tek seferde almış gösteriyor. Kademeli olarak kesim yapması için strateji bölümünden burası aktif olarak geliyor. Eğer böyle inaktif olarak gelirse tekrar aktifleştirirsiniz.
1.5 pasonun olduğunu söylüyorum ve ben bu pası onda bir almasını söylüyorum ve tekrardan startladım. Bu şekilde bir takım yolu alırsanız çözüm olarak şu şekilde bir seçeneğimiz var arkadaşlar. Main menüsüne geldim. Parçamı iptal ediyorum. Selection bölümünden Face yani yüzey seç komutuna sadece parçamın bu yüzey olduğunu belirtiyorum. Onayladım ve startladım. İstediğim takım yolum mevcut ulaştı ama görmüş olduğunuz gibi parçanın içine giriş yapıyor. Evet, böyle daha net. Bunun önüne geçmek için birazcık mantık yürüterekten işlem yapacağız. Home kısmına geldim. Pardon, geometri kısmına geldim. Thicken. Dedim ki burası dokunacağım yüzey %1 ters yöne olsun. Onayladım. Aynı şekil burası da ters yöne onayladım. Şimdi Selection bölümünden parçamı seçemediğim için bu kısmı No Select diyorum ve arkaya attım. Hayali bir yüzey elde ettim arkadaşlar. Bu kısım için Offset komutuna geldim. Dedim ki buraya uzat. Aynı şekilde buraya uzat. Onayla. Bu iki yüzeyi de bu şekilde göz kararı uzattım. Ve parçama bu şekilde bir set oluşturdum. Geldim geometri kısmına. Dedim ki benim burada 2 tane collision var. Hesaplat. Bakalım takım yolu çıkaracak mı? Takım yolu çıkarmadı. Burayı düşürelim arkadaşlar. %1 olarak değer yazdım. Şu olduğunuz gibi takım yolumu oluşturdu. Yalnız şöyle bir sapıtma işlemi yapıyor. Bunun önüne geçmek için de Non-Cutting Moves kısmının içerisinde Transfer Rapid bölümümüz var. Between Regation kısmına geldim. Bu kısımlar için de açalım bakalım. Bizim için en uygun bölüm Traverse bölümü. Buraya direct yaptığım zaman o sapıtmayı yapmayacak arkadaşlar. Bir ön izlemesine bakalım. Programımız olmuş mu? Evet. Bu şekilde O-Ring kanalını açabiliriz arkadaşlar. Bir sonraki pasoya geçtiği için bu işlemi yapıyor. Kademe kademe taban programları gibi düşünün. Aslında bu tarz programları düz takım olduğu için bu komut ile yapabilirsiniz. Ama küre takım tanıtacaksınız da variable onu da göstereyim komutun ismini. Variable guiding curves komutu ile daha basit yapabilirsiniz. Ben bu guiding curves komutunu daha önceki videolarımda anlatmıştım. İsterseniz bakabilirsiniz. Variable contour komutu bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.